sometimes sleep underneath a bridge, sometimes underneath a tree. Just to get by from one moment to the next until a day I don't have to do it no more, my body no more. That's what I'm waiting for. And I won't have to live in this false, sinful, lying, dying body. Başlayalım. Motivasyonel aşırı yük sendromu. İnsanın yaratıcılığını besleyen eylemleri sürekli yapma inisiyatifiyle hedeflerine somut katkı sağlamak yerine onlara motive olması ve böylece yaratıcılıkla değil de disiplinle ilgili kısımları yeterince yerine getiremediği halde çokça hedefin peşinden aynı anda koşmasının sonucu olarak zihin makinesini patlatıp onlarca sekmeyi bellekte açık bırakmasıyla beraber zihnin içine entropiyle doldurup sistemi çökertmesi neticesinde her şeyi erteleyen, dikkat dağınıklığı yüksek ve huzursuz birisine dönüşmesi. Yani benim verdiğim ismiyle motivasyonel aşırı yük sendromu veya kendine yatırım yapma açgözlülüğü. Tamam, literatürde böyle bir tanım yok ama bunlar hep peşi sıra gelen bir takım zihinsel sıkışmalardan oluyor. Shiny Object Sendrom, sürekli yüksek motivasyonla yeni hedeflere yönelme, mental overload, insanın kapasitesinden fazla mental göreve kendini sorumlu tutması veya goal diffusion. Çok sayıda büyük hedefin aynı anda takip edilmeye çalışılması gibi. Aslında bu konuda hayatımda güzel bir örnek var. Amerika'da profesyonel seviyede voleybol oynayan ve sporcu bursuyla siber güvenlik okuyan arkadaşım Nehir'in tüm yoğunluğunun, ki gerçek bir yoğunluktan bahsediyorum, antrenmanlar, dersler, en ufak bir kalma halinde bursunun kesilmesi ihtimali ve harçlık çıkarmak için ek işte çalışmasının yanı sıra içerik üretmek istemesine ama bir türlü odaklanamamasına binaen geçen gün doğum gününde şöyle konuştuk. Evet, bu eşantiyon ürünler, doğum günleri, hediyeler hepsi çok güzel ama en büyük hediyeyi sen kendine verebilirsin. Yaratıcılığını sistematikle birleştir ve içerik üret. İstikrarlı ol. Şimdi zor ve bunaltıcı hissettiriyor olabilir ama 1-2 yıl sonra bugün bunları yaptığın için en çok kendine minnet edeceksin. Zamanında mezuna kalıp sınava sistematik ve istikrarlı bir şekilde 2 zorlu yıl boyunca çalıştığı ve bu güzel okula gelmeye hak kazandığından dolayı şu an mezun olmuş olsam dahi halen 18-19 yaşındaki halime minnet ediyorum. Çokça kez hatta defterime şunu yazarken yakaladım kendimi. Umarım bir gün senin gibi olabilirim. O bana bu hayatı hediye etti ve ben de geleceğimi o hep hayalini kurduğum hayata hediye etmeliymişim gibi. Bir yandan da tüm bunları düşünerek neden kendimi böyle bir stres uçurumuna sürüklüyorum bilmiyorum ama sanki yapmazsam da olmayacakmış gibi. Bir tane hayatımız var ve başaramazsak o çok istediğimiz şekilde yaşama şansını elde edemeyeceğiz asla gibi gözüküyor. Ama bu mentaliteyle de başarabilir miyiz bilmiyorum. Hiç deneyimlemedim. Kendimce bir deneydeyim sayılır. Bu konuda aslında şöyle güzel bir teknik var. İşleri kafanda 2'ye bölmek. Birinci evrede yaratıcılığını besleyen şeylere odaklanıyorsun. Kitap okumak, yazı yazmak, içerik üretmek gibi. Üretici olacağın aşama. Ama buna çok fazla odaklanıp illüzyona girip de kendimizi kandırmamalıyız. Çünkü buna çok müsait aslında. Bunlar doğrudan katkı sağlamak yerine dolaylı olarak bizi hazırlayan şeyler. İkinci evrede ise disiplini ele alıyoruz. Bir hedef seçip o hedef uğrunda disiplinli hareket ediyoruz aslında. O hedefte iyileştikten ve onu otopilota aldıktan sonra ancak diğer bir hedefe geçmeliyiz. Gitar çalmayı öğrenmek veya sportif bir yaşamı benimsemek gibi. Birini seç. Hepsini aynı anda yapamayacağını unutma. Her şeyden biraz yapıp hiçbirini becerememektense her şeyden birer yapıp hepsini sıraya koymayı dene. Kendine yatırım yaparken açgözlü olma. Example of the rapacious litigation that today is tearing at the very fabric of our society. Under the legalization laws, what they have made up their names and borders and rules and laws and books as holy. Instead of exposing it, just a bunch of goddamn devil lies. So they don't want me to say it. It's just a bunch of goddamn devil lies. God had a devil's army of lies.
Geçenlerde şunu düşündüm. Ben 5 yıl önceki halim ve 5 yıl sonraki halim acaba bir akşam yemeği masasında otursak ve konuşsak neler konuşurduk? Muhtemelen ilk önce 5 yıl sonrakine sorarız. Nasıl oluyor? Sonra tabii 5 yıl öncekine sorarız. Nasıldı? Yine de ikisini de eşit perspektiften ben görebilirim. O yüzden hazır edebiliyorken şu ana müdahale etmeyi değerlendir. İyi veya kötü karar, kararsızlıktan iyidir. Yani her deneyim bir yaşantıdır ve her yaşantı bir hikaye. Başka bir evrende hikayeler anlatan yaşlı tonton bilge dede olmak kulağa güzel geliyor. Bir başka evrende ise anlatmak istediklerimi herkese duyurmayı tercih ederim.